Oxford Üniversitesi'nin 2026 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 147 ülke arasında 94. sırada. Yaşam memnuniyeti puanımız 10 üzerinden 5.3. Finlandiya'nın puanı 7.8. Aradaki fark 2.5 puan. Küçük gibi görünüyor değil mi? Ama 10 üzerinden düşün. Neredeyse yarı yarıya bir mutluluk farkı var aramızda. Ve şu daha rahatsız edici. Bu 94. sıralama yeni değil. 2025'te de 94.'üydük. Yani sabit bir mutsuzluk çukurunda takılıp kalmışız. Bu sadece bir sıra sayısı değil. Bu senin evinde, senin sokağında, senin arkadaş çevrende, kendi hayatında hissettiğin şeyin uluslararası bir kanıtı. Hani sen eskiden daha mutluyduk galiba diye düşünüyorsun ya da kimse gülmüyor artık diyorsun. İşte o hissiyat rakamlarla ölçüldü ve doğru çıktı. Peki nasıl geldik buraya? Ekonomi mi, sosyal medya mı, kültür mü çöktü? Yoksa gerçekten dünyanın en mutsuz kısımlarından biri mi olduk? Bu video için günlerce araştırma yaptım. Oxford raporunu, TÜİK verilerini, TOG araştırmalarını, uzman analizlerini hepsini bir araya topladım. Ve sana somut verilerle göstereceğim. Nereden geldik, ne oldu ve en önemlisi bu mutsuzluk artık normalleşti mi? Yani mutsuz olmak yeni bir Türk kimliği haline mi geldi? Önce şu 94. sıralama tam olarak ne anlama geliyor bir netleştirelim. Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi her yıl bu raporu yayınlıyor. 6 temel kriter var. Kişi başı gelir, sosyal destek yani birine güvenip yaslanabilme, sağlıklı yaşam süresi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı. Bu 6 kritere göre insanlara hayatını 0 ile 10 arasında puanla diyorlar. Sonuçlar birleştiriliyor. Şimdi bak dikkat et. Bunlar salt ekonomik ölçüm değil. Yani kişi başına düşen milli gelir değil sadece. İçinde sosyal ağın var, sağlığın var, özgür hissedip hissetmediğin var. Yani hayatı bütünüyle ölçüyor. Ve Türkiye 147 ülke arasında 94. sırada. Bizim üstümüzde 93 ülke var. Batı Avrupa neredeyse tamamı üstümüzde. Bosna, Sırbistan, Romanya, hatta Kosova bile üstümüzde. Kosova 16. sırada. Sen düşün, savaştan çıkmış bir ülke bizden 78 sıra yukarıda. Peki nasıl geldik buraya? Birinci sebep ekonomi. En açık ve en büyük sebep bu. İnkar edilecek bir tarafı yok. TÜİK'in 2026 verilerine göre uzun süreli işsizler 543 bin kişiye yükseldi. Yani bir yıldan fazla iş arayanlar. Bunun içinde çoğu genç. Ve bu genç ailesinin evinde oturuyor, umutsuz, ne olacak benim halim diye düşünüyor. Bu insanın mutlu olmasını nasıl bekleyeceksin? Bir de şu var, yaptığım araştırmalarda çok çarpıcı bir rakama denk geldim. Türkiye'de her 10 gençten 8'i parasız kalıp muhtaç olmaktan korktuğunu söylüyor. Ve daha vurucu olanı, Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ne eğitimde ne istihdamda gençler sıralamasında dereceye girmiş. Yani genç nüfusumuzun %23'ü ne okuyor ne çalışıyor, boşta. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu insanlar 20'lerinin ortasında, hayatlarının en verimli çağında. Ama işin ilginç tarafı şu, mutluluk raporu diyor ki belli bir refah seviyesini geçtikten sonra para artık mutluluk getirmiyor. Zenginlik bize mutluluk vermez gibi bir klişe değil bu. Bu Amerika'nın 23. sırada olmasıyla ispatlanmış bir gerçek. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri mutluluk sıralamasında top 20'de bile değil. Yani zengin olmakla mutlu olmak arasında bir eşik var. O eşiğin altındaysan ekonomi seni mutsuz eder. Ama o eşiğin üstüne çıkınca zaten fark etmiyor. Türkiye o eşiğin çok altında ve o yüzden ekonomi burada büyük belirleyici. Ama tek belirleyici değil. Devamına geçiyorum. İkinci sebep sosyal bağların çöküşü. Şimdi bak, burada işin en can alıcı kısmına geldik. Ve bu kısım yalnızlık videomda konuştuğumuz konularla birebir örtüşüyor. Mutluluk raporunun editörlerinden Jean-Emmanuel Deneuve çok net bir şey söylüyor. Mutluluk sadece ekonomik refahla açıklanamaz. Sosyal güven, güçlü kurumlar ve topluluk hissi de belirleyici. Yani sen bir arkadaşına telefon açtığında karşılığı geliyor mu? Sıkıştığında birine güvenebiliyor musun? Komşunla selamlaşıyor musun? Bu sorulara evet cevabı verenler her yerde daha mutlu. Ve Türkiye'de bu cevaplar giderek hayıra dönüyor. Araştırdığımda şunu gördüm. TÜİK verilerine göre tek kişilik hanelerin oranı 2014'te %13.9'du. 2025'te %20.5. Yani her 5 haneden biri şu an tek kişi. Türkiye'de 5.5 milyondan fazla insan tek başına yaşıyor. Bu insanlar sabah kendi başlarına kalkıyor, kendi başlarına yemek yiyor, kendi başlarına yatıyor. Ve haftalarca hiç kimseye nasılsın bile diyemeyebiliyor. Yalnızlık videomda konuştuğumuz gibi. Aile Bakanı bile yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz dedi. Bu duruma geldik. Ve bak, burada Finlandiya'nın neden hep birinci olduğunu anlıyoruz. Finlandiya soğuk bir ülke. Karlı, karanlık. Ama sosyal güven inanılmaz yüksek. Sen bir cüzdanını sokakta düşürsen birileri getirip sana teslim ediyor. Devlete güveniyorsun, komşuna güveniyorsun. Sağlık sistemi çalışıyor. Eğitim ücretsiz. Yani insan güvende hissediyor. Ve güvende hisseden insan mutlu oluyor. Türkiye'de ise tam tersi. Herkes birbirinden şüpheli. Devlete güven düşük.
Sağlık, eğitim, adalet sistemlerine güven düşük. Bu güvensizlik ortamında mutlu olmak neredeyse imkansız. Üçüncü sebep, kültürel dönüşüm ve kimlik krizi. Bu sebep az konuşulan ama çok belirleyici olan bir sebep. Türkiye son 20 yılda inanılmaz hızlı bir kültürel dönüşüm yaşadı. Kırdan kente göç, dini muhafazakarlaşma dalgaları, sekülerleşme karşı akımı, sosyal medya, küresel kültür etkisi hepsi aynı anda çalışıyor. Ve insanlar bu değişimin ortasında "ben aslında kimim?" sorusuyla baş başa kalıyor. Şöyle düşün, annen köyden gelmiş, geleneksel değerlerle büyümüş. Sen şehirde büyüdün, TikTok izliyorsun, Amerikan dizisi seyrediyorsun. Aranızda dev bir kültürel uçurum var. Ne annenin dünyasında rahat edebiliyorsun ne de kendi dünyanı tam kurabilmişsin. Arada kalıyorsun. Bu kimlik krizi mutsuzluk için verimli bir zemin. Çünkü sen kim olduğunu bilmiyorsan mutluluğun ne olduğunu da bilemiyorsun. Sürekli bir arayış içindesin ve bu arayış yorucu. Bir de şu var, sosyal medya bize sürekli olman gereken kişi fotoğrafı gösteriyor. Zengin ol, mutlu ol, spor yap, güzel görün, seyahat et, evlen ama geç evlen, kariyer yap ama iş yaşam dengesini kur. Bunların hepsi aynı anda ve sen hiçbirini tam yapamayınca kendini yetersiz hissediyorsun. Bu yetersizlik hissi Türkiye'de özellikle gençlerde patlıyor. Dördüncü sebep, gençlerin çöküşü. Bunu ayrı bir başlık yapmam gerekli çünkü rakamlar korkunç. Bununla alakalı yaptığım araştırmada Türkiye Toplumsal Kalkınma Araştırması'na göre 2015'te çok mutsuzum ya da mutsuzum diyen gençlerin oranı %9'du. Bugün bu oran %22. 2 katından fazla arttı 10 yılda. Ve daha çarpıcısı şu, 17 ile 25 yaş arası gençlerin yarısı için gelecek kavramı 5 yıldan daha kısa bir süreyle sınırlı. Yani bu genç insanlar 30 yıl sonrasını hayal edemiyorlar. 10 yıl sonrasını bile hayal edemiyorlar. Sadece önümüzdeki 5 yıla bakabiliyorlar. Bu psikolojik olarak ne demek biliyor musun? Uzun vadeli planlamayı bıraktım. Umut ettiğim şey yok. Gelecek benim için bir bulut demek. Bekir Öğdır'ın 2026 gençlik araştırmasına göre son 4 haftada gençlerin %21'i çok sık uykusuzluk yaşadığını söylüyor. %20'si bitkinlik, %19'u mutsuzluk, %19'u sorunlarının üstesinden gelememe hissi, %18'i kendine güven kaybı. Bunlar sadece son 4 haftalık veriler. Yani 5 gençten biri şu an aktif olarak psikolojik krizde. Bu bir kuşağın çöküşü. Ve şu Cumhuriyet gazetesinde bir analist çok güzel söyledi. Haftada 60 saat çalışan bir beyaz yakayla kısa videolar çekerek yüksek gelir elde eden fenomenleri kıyaslayan gençler klasik emek düzenini sorguluyor. Yani genç adam ya da genç kız çalışıyor, geçinemiyor, TikTok'ta 17 yaşındaki fenomen ayda 200 bin lira kazanıyor. Bu adaletsizlik hissi tükenmişliği artırıyor. Şimdi burada durup bir şey söylemek istiyorum. Bu mutsuzluk sadece hissediliyor olarak kalmıyor. Bir kültür haline geliyor. Etrafına bak. Sohbetler hep şu şekilde. Nasıl gidiyor? İyi işte, idare ediyoruz. Veya ne yapalım? Yuvarlanıp gidiyoruz. Bu cümleler standart selamlaşma haline geldi. İnsanlar birbirini gördüğünde önce şikayet ediyor, sonra selam veriyor. Sosyal medyaya bak. Türk X ana akışında baskın ton kayrama ve alaycılık. Instagram'da hasetle karışık gülümsemeler. TikTok'ta biz zaten böyleyiz temalı komedi. Mutsuzluk üzerine kurulu bir eğlence sektörü var neredeyse. Ve en tehlikelisi bu. Çünkü insan mutsuzluğa alıştığında mutlu olmayı unutuyor. Mutluluk garip geliyor. Yeni bir ilişki kuran arkadaşına sonu boşanmayla biter diyorsun. Yeni iş bulan arkadaşına bu maaşa çalışılır mı diyorsun. Yani biri mutlu olduğunda bunu gölgelemek bir refleks haline geldi. Bu bir savunma mekanizması aslında. Çünkü umut acı verici. Umutlanıp hayal kırıklığına uğramak hiç umutlanmamaktan daha zor. Bu yüzden insanlar en baştan umut etmeyi bırakıyor. Mutsuzluk bir kalkan haline geliyor. Peki Türkiye neden yükselemiyor? Şimdi ilginç bir karşılaştırma yapalım. Kosova 2026 raporunda 16. sırada. Bizden 78 sıra yukarıda. Kosova ekonomik olarak çok daha zayıf bir ülke. Peki nasıl daha mutlu? Araştırmalarımda bulduğum cevap sosyal güvende ve topluluk hissinde. Kosova'da insanlar birbirine güveniyor. Aile bağları güçlü. Devlet küçük ama sosyal ağ büyük. Ekonomi zayıf ama moral yüksek. Romanya 34. sırada. Bizden 60 sıra yukarıda. Romanya'da AB üyeliğiyle birlikte hem ekonomik hem sosyal olarak toparlandı. Adalet, güven, kurumlara inanç hepsi Türkiye'den daha yüksek. Yani Türkiye'nin sorunu sadece para değil, sistemik bir güven problemi var. İnsanlar ne yarınına, ne devletine, ne komşusuna güveniyor. Ve bu güvensizlik ortamında hiçbir ekonomik iyileşme mutluluğu getirmez. Çünkü mutluluk sadece cebindeki parayla değil, iç huzurunla ilgili. Şimdi geldik en zor soruya. Mutsuz olmak bizim kimliğimiz haline mi geldi? Bak, bu soruyu sormamın sebebi şu. Bir insan aylarca iyi değilim derse depresyondadır. Bir toplum yıllarca iyi değiliz derse ne olur?
bu cümle bir kimlik haline gelir. Yani mutsuzluk artık bir durum olmaktan çıkıp bir kişilik özelliğine dönüşüyor. Ve bunun kanıtı şu: Türkiye'de mutsuz olmak neredeyse olgun olmak demek. Çok mutlu olan bir insana safsın ya da çocuksun gözüyle bakılıyor. Realist olmak, mutsuz olmak, umutsuz olmak, yaşlı ve tecrübeli olmak neredeyse eş anlamlı hale geldi. Umut etmek ise saflık, çocukluk, hayalperestlik olarak görülüyor. İşte tehlike burada. Çünkü mutsuzluğu kimlik haline getirdiğimizde ondan kurtulmak istemiyoruz. Kurtulursak kim olacağız bilmiyoruz. Mutsuzluk konfor alanımız oldu. Belki de asıl mutluluk arayışı nasıl mutlu olurum sorusundan önce neden mutsuz olmayı seçiyorum sorusuyla başlamalı. Bu soru rahatsız edici. Bu soru sana senin de bir payın var diyor. Ama gerçek genelde rahatsız edicidir. 94. sıradayız ve muhtemelen önümüzdeki yılda 94'te olacağız. Kosova, Romanya, hatta Sırbistan bile hızla yükselirken biz yerimizde duracağız. Çünkü sistemsel olarak bir değişim yok. Ama bireysel olarak bir şeyler değişebilir. Belki bu videoyu izlerken kendine şunu sorman lazım: ben bugün ben olarak kaç puan veririm hayatıma 10 üzerinden? Ve o puanı yükseltmek için tek başına yapabileceklerin var mı, yok mu? Cevap ne olursa olsun en azından soruyu sor. Çünkü Türkiye 94. sırada olabilir ama sen 94. sırada olmak zorunda değilsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.